Deposit photos. Bakın, bugünkü konumuz ile alakalı bir şey söylemem gerekecek. Bu bir duygu. Bu duygu çok önemli bir duygu. Adı masumiyet. Yaşadıkların veya yaptıklarınla alakalı değil. Tamamen kafanda taşıdıklarınla alakalı bir duygu. Bazen seni ölümden bile kurtarabilir. Veya altından kalkamayacağın haltlar işlersen, bu sihirli kelime bir zeytinyağı gibi üste çıkabilirsin. Benim çok sevdiğim bir filozofun bir sözü var. Size dünkü dağıttığım kağıtlarda yazıyordu. Bakalım kim hatırlatacak o sözü. Kimse parmak kaldırmayınca o zaman ben de listeden seçerim. Doğukan. Kalk bakalım ayağa Doğukan. Neydi o söz? Doğukan cevap vermez. Son 10 saniye Doğukan. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Doğukan'ı düşük nottan kurtaracak olan yok mu? Evet Fulya sendeyiz. Felaketimde bana güç veren masumiyetimdir diye okunuyor olması lazım. Evet Fulya, Doğukan'ı kurtardı. Hep böyle birbirinizi kollayın. Sadece siz değil tüm sınıf. Onlara söylüyorum. Siz anlayın. Bu kadar sıcakta beklemek zorunda mıyız diye sordu. Olayın ciddiyetini bilmeyen küçük Arif. Teyzesi Damla gülümseyerek senin canın mı sıkkın? Gel şuraya. Bölgede otur. Telefonda oyun oyna biraz. Ağacın altında gölgede bulunan banklarda oturup oyun açtı. Damla geri dönerken bir sigara yakar. Annesiyle ablası ve eniştesinin bahtsızlığından bahsetmeye başlarlar. Ya da acaba bu sefer atanabilecekler miydi? Artık bu sefer de atanamadılarsa bir iş bulmak lazım. Arif'e hep biz mi bakacağız? Haklısın vallahi. Bizim Hayri abinin oğlunun şirketi iyi bir parayla çalışabilir aslında. Olabilir. Damla sigarasından bir duman daha çeker. Arif o sırada teyzesinin yanına gelir. Teyze, Damla'nın telefonu çalmaktadır. Arayan kişi nişanlısı Timur'dur. Alo, iyi sen nasılsın? Ver bakalım. Ciddi misin? Süper bir haber bu. Tamam biz yola doğru çıkalım mı şimdi? Tamam biz evde buluşuruz o zaman. Tamam hadi görüşürüz. Damla telefonu çantasına koyarken annesi Vildan heyecanlı bir şekilde kızı Damla'ya bakar. Damla kafasını salladı. Vildan Hanım derin bir oh çekti. Hadi gidelim artık. Timur ablamla eniştemi arabayla götürecekmiş. Damla yeğeni Arif'i alır ve bir taksiye atlayıp Karşıyaka'da bulunan evlerine doğru yol alırlar. Eve girdiklerinde Fulya mutluluktan oğlu Arif'i kucaklar sarılır. Annesi ve kardeşiyle de sarıldıktan sonra salona geçerler. Timur ve Doğukan balkonda çay içip sohbet ediyordur. Onlar da salona gelirler. Oğlum hayırlı olsun nereye atandınız? Topuk Çınar köyüne. Neredeymiş bu köy? Ödemiş'te. Hadi hayırlısı. Doğukan elindeki çayı bitirir. Fulya şimdi mi toplayacağız bavulları akşama mı? Oğlum bir durun bu ne acele? Anne yıllardır biz bugünü bekliyoruz. Hem erkenden gidip köylülerle tanışırız. Köyün ortamına alışırız. Bir de yemenimiz var. Köye gidip çocuklara çikolata şeker dağıtacağız. Tamam yine erken gidin ama bu akşam çok erken değil mi? Yok anne. Biz bu akşam hazırlanacağız. Yarın yola çıkacağız. Yemenimiz var. İyi o zaman. Siz şimdi gidin bavulları hazırlayın. Akşama yemeği beraber yeriz. Yarın yola çıkarsınız. Tamam. Arif burada kalsın. O zaman biz gidelim. Yardım gerekirse ararsınız. Fulya ve Doğukan bavullarını hazırlayıp akşam üzere eve gelirler. Yemek yedikten sonra salonda oturup muhabbet etmeye başlarlar. Her şeyi aldın mı bacanak? Aldım. Nasıl aldın? Geçen maçta bana verdiğin atkı hala bende. Ben sana onu vermiştim değil mi? Aynen. Timur atkıyı çıkartıp Doğukan'a verir. Sende kalsın bu ya. Nasıl olsa o artık maçlara gidemeyeceğim. Ben yenisini alırım sen al bunu. En kötü yatağının başına asarsın. Tribünleri özlediğimde bakarım bu atkıya. Bakarsın da ne olacak bu Karşıyaka'nın hali ondan konuşalım bir. Seninle son kez. Ben bu sene mutluyum aga. Göztepe'nin Süper Lig'e çıkması bize yarayacak. Ayaklanacağız. Süper Lig'de İzmir derbisi izletecekler millete. İnşallah bacan. Ben sana stadyumdan canlı yayın açarım. Olur. Muhabbet gece boyu sürer. Saat 11 gibi herkes evlere dağılır. Doğukan heyecandan uyuyamaz. Sabah kahvaltıyı yaptıktan sonra ailecek bir pikniğe çıkarlar. Akşamüstü pikniğin bitmesiyle Doğukan, Fulya ve Arif Ödemiş'e diğerleri Karşıyaka'ya doğru yola çıkarlar. Bir süre Topukçınar köyüne Google Maps yardımı ile gittiler ancak köy dağın başında olduğu için, dağın başında internet çekmemeye başladığı için civardaki köylülere sorarak bulmaya başladılar. Lakin kime sorsak iki cevap aldılar. Bilmiyorum. Bu civarda öyle bir köy yok. Bir de burada öyle bir köy mü varmış? Hava yavaştan kararmaya başlarken dağın başında bir dürümcü olması onlara biraz garip gelmiş ola ki bir dürümcü de akşam yemeği yemeye karar verdiler. Dürümleri yedikten sonra dürümcü Necmi Usta'ya civar köylerin bir haber olduğu Topukçınar köyüne nasıl gidileceğini soracaklardı. Usta ellerine sağlık. Necmi Usta soğukkanlı ve umursamaz bir tavırla cevap verdi. Afiyet olsun. Usta bu civarda Topukçınar adında bir köy varmış. Nerede biliyor musun?
Necmi Usta yine tavuk dönerini döndürerek biliyorum. Nerede orası bir göstersem? Şu dağların arkasında kalıyor. Bu yolu düz takip edin bulursunuz. Sağ ol usta. Burada kimliği sorsak bilmiyoruz ya da öyle bir köy yok dedi. Öyle bir köy mü var diyen bile var. Topuk Çınar dağların arasında olduğundan buralılar oraya hiç gitmezler. Oralılar da çok buraya gelmez ondandır. Tamamdır ustam sağ olasın. Biz yolculuğa çıkalım. Borcumuz ne kadar? 20 TL. Fulya ve Arif o sırada arabaya yönelir. Furkan'da da parayı ödeyip arabaya gelir ve yolculuğa devam ederler. Akşamüstü Topuk Çınar köyüne hoş geldiniz tabelasını görürler. Sonunda köye varmışlardı. Köy meydanına geldiklerinde iki amca ve bir teyze vardır. Köy terk edilmiş gibi durmaktadır. Akşam ezanı okunduğu için herkes evlerindedir diye düşündüler. Amcaların oraya geldiklerinde arabadan inerler. Selamun aleyküm. Amcalar ve teyze garip bir şekilde bakmaktadırlar. Merhabalar, ben Fulya, eşim Doğukan, biz öğretmeniz. Bu sene bu köyde öğrencilere eğitim vereceğiz. Teyzenin ve amcanın bir anda yüzü güler. Hoş gelmişsiniz öğretmen kızım, öğretmen oğlum, sizi Allah gönderdi. Ne oldu ki? Bu köye yıllardır yolcu molcu uğramazdı. Sizi görünce şaşırdık. Buraya yıllardır öğretmen atanacaktı diye kimse gelmedi. Hoş gelmişsiniz. Teşekkürler. Benim adım Hatice. Bu da beyim İhsan. Gelin şimdilik bizim evde durun. Akşam yemeğini bizde yiyin. Sonra Davut amcanız size ev bulur. Doğukan, Fulya ve Arif Hatice teyze ve İhsan amcanın evine doğru hareket ederler. Akşam yemeği yedikten sonra salonda oturup çay içerler. Doğukan'ın aklını kurcalayan bir soru vardır. İhsan amca, bu köyün niye bu kadar boş? Yaz olunca herkes tatile gidiyor köyümüzde. Bir tek biz yaşlılar kalıyoruz. Peki bu köyün okulu nerede? Yarın gösteririz. Peki kaç çocuk var bu köyde toplamda? Çok yok. Genelde tarlada çalışıyor çocuklar. Muhabbet devam ederken Hatice teyzenin evinin kapısı çalar. Gelen Davut amcadır. Öğretmenlere evlerini tanıtmak için geldiğini söyler. Hepsi kalkıp o eve giderler. Davut amca kapıyı açar. Burası artık sizin eviniz. Burası genç adama, burası ise bahçesi de var. Bahçe lafını duyunca Fulya hemen bahçeye yönelir. Dışarı çıkar, bahçede bir çukur vardır. Çukura doğru ilerler. İlerledikçe burnuna kötü kokular gelir. Çukura gelir. Çukurun içi kemiklerle doludur. Eğilir, bayağı derindir. Kalkar arkasına döner dönmez oğlu Arif'in ölü bedeninin üstüne doğru ağaçtan iple asılmış bir şekilde geldiğini görür. Korkup çığlık atar. Herkes olay yerine toplanmıştır. Doğukan Fulya'yı sakinleştirmeye çalışır. Arif olaylardan habersizdir. Fulya çukurdan kedinin kendisine saldırdığını söyler. Bir süre sonra Fulya sakinleşir, artık geç olmuştur. Herkes eve dağılır. Doğukan Arif'i uyuttuktan sonra kendi yataklarını hazırlamak üzere yatak odasına hareket eder. Yatağı açtığında yatak kanlar içerisindedir. Arkasına döner, kapıda asılı bir kadın. Sürekli dönmektedir. Doğukan'a doğru dönünce "Neştkul Papa, Laykas" diyerek ona saldırır. Fulya geldiğinde eşi elleriyle yüzünü kapatmış, dizlerinin üzerinde titreyerek duruyordu. Fulya ne olduğunu sordu. Doğukan eliyle kapıyı işaret ediyordu. Fulya kapıya baktı ancak hiçbir şey yoktu. Doğukan ne oldu? Doğukan o kadar çok korkmuştu ki kekelemekten konuşamadı. Fulya eşine bir bardak su getirdi. Doğukan suyu içti. Anlat bakalım ne oldu? Tam şu kapıda asılı duran bembeyaz kıyafetli bir kız vardı. Gencecik. Arkası dönüktü bana. İpte sallanıyordu. Yavaş yavaş bana doğru döndü. Avret mahali kanlıydı. Bir şeyler söyleyip bana doğru saldırdı. Emin misin? Ya görmüyor musun şu halimi? Halüsinasyon görmüşsündür. Büyük ihtimal ama çok gerçekçiydi. Neyse iyiysen uyuyalım artık, geç oldu. Doğukan yavaş ayaklanır, yorganı kaldırır ve yatar. Gözü hala o kapıdadır. Uzunca bakar o kapıya. Bir süre sonra simsiyah bir gölge kapının önünden geçer. Doğukan ürkerek kalkar. Onun ürkmesiyle Fulya da korkar. Ne oldu? Şuradan simsiyah bir adam geçti. Az önce bir kızdan bahsediyordum. Bilmiyorum. Ah Doğukan ah. Fulya kalkıp kapıyı kapattı, yatağa döndü. İyi geceler deyip yattı. Yatarken bahçedeki çukurda yaşadığını hatırladı. Aklına çok şey geliyordu ama uykusu daha ağır geliyordu. Yarın komşuya danışıp bir çare bulurum ümidiyle kapattı gözlerini. Doğukan sabah oğlu Arif tarafından uyandırıldı. Baba, oğlum gel bakayım buraya. Annem çağırıyor, yemek hazırmış. Hadi o zaman mutfağa gidelim. Doğukan oğlu Arif ile birlikte mutfağa giderler. Günaydın hayatımın aşkı. Günaydın bir tanem, ne oldu dün? Rahat uyuyabildin mi? Kapıyı kapatınca rahatladım biraz tabii. İyi, buna sevindim. Yemek yedikten sonra Doğukan köyü teftişe çıkar. Köyde bir tur attıktan sonra köyün çok sessiz olduğunu bir kez daha anlar. Köydeki tarlaların önünde durup uzunca tarlalara bakar. O sırada İhsan amca bir anda arkasında belirir. Doğukan korkmuştur. Pardon oğlum, korkuttum galiba. Bir an arkamı dönünce korktum. Hatice teyzen yemek yapmış, yer misin diye soruyor. Sağ ol İhsan amca, tokum şu an. Peki karnın acıkırsa gider yersin. Doğukan gülümser. İhsan amca evine doğru yola çıkar. O sırada Doğukan İhsan amcaya tarlaları sorar. Tarlalar bizim. Ben kazma kürek almaya gidiyorum. İstiyorsan sen de yardım edersin. Doğukan kafasını sallar ve tarlanın başında İhsan amcayı beklemeye başlar. Gözü uzaklara gider, kendine geldiğinde tarlada siyah giyinimli birisinin dolaşıp ekinlere zarar verdiğini görür.
Tarlaya girer, koşar koşar ama o ne? O ne kadar yaklaşırsa yaklaşsın siyahlı aynı oranda uzaklaşır. Bir ses gelir arkadan, oğlum diye. Arkasına döndüğünde ölmüş babasını görür. Biraz duraksar. Uzun süren sessizliği babasının omzuna uzanan kanlı el bozar. Doğukan korkmuştur. Gözlerini kapatır. Ancak İhsan amca koşarak Doğukan'ın yanına gelir. İyi misin oğlum? İyiyim amca sağ ol. Tarlada siyahlı birini görünce hırsız zannedip kovalamaya çalıştım. Oğlum o siyahlı şey korkuluk. Ne bileyim amca birden dalgınlığıma geldi öyle. İhsan amca gülümser ve ona kazma kürek verir. Öğlene kadar kazma kürek çalışır bu ikili. Öğlene gelince Doğukan acıkmıştır. Acıktığı için Hatice teyzenin evine gidip yemek yer. Teyze sen Arapça biliyor musun? Evet. Neşkulpa valaş ne demek? Bu Arapça değil ki. Aksana çok Arapçaya benziyordu. Kimin? Rüyamda böyle bir ses duydum da. He, Fulya anlatmıştı. Şu kapıdaki aslı kız değil mi? Evet o. Bak ben bu işlerden pek anlamam ama şu dağların arkasında bir köy var. O köyde Orhan Hoca var. Ona bir danış istersen. Ya dağın tepesindeyiz. Daha yeni geldim. Alışamadım daha bu kadar yüksek rakıma. Alışınca geçer. Doğukan kendisini kandırıyordu. Yemeği bitirip tarladaki son işlerini halletmek için tarlaya döndü. Gece yorgun argın eve döndü. Yemek dahi yemeden yatağa yattı. Kapı çaldı. Kapıya kimse bakmayınca kalkıp kendisi açtı. Gelen İhsan amcaydı. Yatak odasında bir evrak olduğunu ve onu istediğini söyledi. Doğukan daha yeni yatak odasından çıkmıştı ama içini bir korku sardı. Evrağı alıp hemen dışarı çıktı ve İhsan amcaya verdi. Aynı zamanda Hatice teyze ise çukura düşen çamaşırlarını kendisine vermesi için Fulya'dan yardım istiyordu. Fulya çukura korkarak yaklaştı. Bir daha o manzarayla karşılaşmak istemiyordu çünkü. Çamaşırları hızlıca toplayıp Hatice teyzeye verdi ve hızlıca içeriye yatak odasına gitti. Eşi Doğukan'ın yanına uzandı ve gözlerini kapattı. Sabah çok yorgun ve argın bir şekilde uyandı. Sanki hiç uyumamış gibi birbirlerine bakıp aynı anda saat kaç diye sordular. Saat 11:30'du. Normalde saat 9 dendi mi tüm aile uyanırdı. Geç kalkmışlardı. Hatta çok geç kalkmışlardı. O sırada Hatice teyze adeta bir kurtarıcı gibi yetişmişti. Sabah kahvaltıda yenmeyen börekleri getirmişti. Tüm aile oturup kahvaltı yaptılar. Kahvaltıdan sonra Doğukan İzmir'e geri dönmek için hazırlıklara başlar. Fulya odaya girer. Hayırdır? İzmir'e gidiyorum. Bir şeyler istiyor musun? Yok. Seni de götüreyim mi? Yok işim var benim bugün. Pekala. O zaman sana kolay gelsin. Doğukan şehire iner. Biraz alışveriş yaptıktan sonra tarifesinin bittiğini hatırlar. Bayiye girip her zaman kullandığı tarifeden ister. 34 lira 43 kuruş. Doğukan şaşırır. Normalde paket daha ucuz olduğu için değil de 43 kuruşa şaşırmıştı. Şaşkınlıkla elini cebine attı ve cebinden 50 kuruş çıkardı. Kasiyer aldı ancak parayı kabul etmedi. Paranın üstünde yazı olduğunu söyleyip parayı geri verdi. Doğukan parayı da aldı. Paranın üzerinde kan kırmızısı renkte 34,43 yazıyordu. Arkasını çevirdiğinde parada asılı bir kız şeklinin olduğunu gördü. Üzerinde İbranice bazı şeyler yazıyordu. Bir anda etraftan o korkunç sesler duyuldu. Etrafına bakar herkesin yüz ifadesi çok ciddidir. Bu kişiler ağızlarını hareket ettirmeden ses çıkartıyorlardı. Ne zaman konuşsalar karınları hareket ediyordu. Doğukan yeniden paraya bakar. Para sanki hiç ellenmemiş gibi yepyenidir. Kasiyere bakar. İyi misiniz? Teşekkürler sağ olun. Ne kadar? 29 TL. Doğukan bir onluk bir de 20'lik çıkartıp verir. Dışarı çıkar ve İzmir'deki arkadaşlarıyla görüşmek üzere yola çıkar. Orada biraz vakit geçirdikten sonra akşamüstü Ödemiş'e doğru yola çıkar. Ödemiş'in dağlarındayken yolda arabası durmuş 2 kişi görür. Yardıma ihtiyaçları vardır. Doğukan arabadan iner ve yardıma koşar. Arabayı itmeye başlarlar. Bayır yukarı. Araba yokuşu yavaş yavaş çıkmaya başlar. Yokuşun tepesine geldiklerinde Doğukan'ın yanında kimsenin olmadığını fark eder. Arkada kaldılar diye düşünerek arkasına bakar. O 2 kişi arkasında da yoktur. Önüne bakar, önünde siyah bir keçi vardır. Doğukan korkar ve kendi arabasına doğru koşar. Arabayı çalıştırır. Yokuşu çıkar. Yokuşun tepesine geldiğinde o siyah keçiyi yine görür. Keçi sonrasında ormanlık araziye doğru gidip köyden kaybolur. Garip olaylar devam etmektedir. Topuk Çınar'a geldiğinde gece olmuştur. Arif uyumuş, Fulya eşini beklemektedir. Ne oldu? Niye geç kaldın? Yok bir şey ya. Var bir şey ya baksana. Yüzün bembeyaz olmuş. Anlat bakalım ne oldu? Daha yolunda bir araba durmuş onu tepeye ettirdik. Mi yoksa yine o beyazlı kadını mı gördün? Hangi beyazlı kadın? Bir tane vardı ya asılı mı duruyormuş neymiş? O. Yok ya daha neler. İyice paranoyak yaptın beni. Yakında tımarhaneye tıkarsın bir de tam olur. Sana da şaka yapmaya hiç gelmiyor. Ben yatıyorum. Ben bir duş alacağım. Ondan sonra yatacağım. İyi geceler sana. Doğukan duşa girer. Aklı hala o yolda gördüğü keçitedir. Onun korkusu Doğukan'a yetmezmiş gibi bir de Doğukan'ın zar zor unuttuğu ama sağ olsun Fulya'nın hatırlattığı o asılı kadın vakası eklenince Doğukan iyice korkmaya başlar. Fulya uyumadan önce duşu alıp onunla birlikte konuşarak uyuyacaktı. Çünkü Doğukan eşinin yanında kendini güvende zannediyordu.
Çünkü Fulya aslı kadın, karnından konuşan insanlar, ağzını açmadan Türkçe konuşabilen keçi görmüyordu. Zavallı Doğukan. Oysa ki Fulya henüz daha bugün mutfakta bulaşık yıkarken tabağın üzerinde kalan İbrani harfleriyle yazılmış kırmızı bir leke görüp o lekeyi çıkartamamış, sinirlenip tabağı yere atıp kırmıştı. Bu olaydan tam tamına 34 dakika sonra yatak odasına gittiğinde birçok eşyanın ve yorganın yere düştüğünü, kapalı kitapların açıldığını görmüştü. İlk başta Doğukan odayı toplamadan çıktı diye düşünüp hadi bugünlük ben toplayayım dedi ve eşyaları topladı. Kitaplara gelince ise hepsi 43. sayfada açık olunca biraz korktu tabi ama kitapları da kapadı. Fulya'nın Doğukan'dan tek farkı bu olayları dışa vurmuyordu. Biz dönelim Doğukan cephesine. Banyodayken hiç istemese de kendisine bir cin musallat olabilir mi diye içinden sordu. Sonra kendi kendisine cevap verdi. Saçmalama Doğukan. Cinlerin hiç işi gücü yok, sana musallat olacaklar. Paranoyaklaşma. Böylece kendisini teselli etmiş oldu. Bu arada sondaki cümleye bayıldım. İşini hızlıca bitirdi. Giyindi ve yatak odasına gitti. Fulya daha uyumamıştı. Yatakta duruyordu. Doğukan gelince o da yattı. Doğukan yatağa oturdu. Fulya, benim sana söylemem gereken bir şeyler var. Fulya yataktan kalktı ve yine oturur pozisyon alıp Doğukan'a uykulu gözlerle baktı. Ben çok garip hissediyorum bu sıralar ya. Bilmiyorum, belki köy havasından olabilir. Garip garip şeyler görüyorum. Konuşan keçiler. O sırada yatak odasının kapısında bir siyahlık oluşur. Kapıda duran kişi Fulya'dır. Doğukan eşine doğru bakar, arkasına bakar, kapıya bakar, Fulya kapıdadır. Sen uyumadın mı ya? Senin kombiyi kapatmak gibi bir huyun olmadığı için onu kapatmaya gittim. Doğukan çok kötü hisseder. Tekrardan iyi geceler. Doğukan yatar ve dolaba doğru döner. Döner dönmez o siyah keçiyi görür. Çığlık atacakken kendine hakim olur ve içinden gözlerini kapatıp nasıl felak okur. Gözlerini hiç açmadan uykuya dalar. Onlar uykuya dala dursun, bizim davetsiz misafirler çoktan eve ulaşmışlardır bile. Sadece insanın en savunmasız olduğu anı, yani uyku anını bekliyorlardı. Onlar uyuyunca rüya şarrına girdiler. Doğukan bir tuvalettedir, dar bir tuvalette. Tuvaletin camından dışarı bakar, dışarısı kapkaranlıktır ve kar yağıyordur. Yaz ayında kar. Camdan kafayı kaldırıp kapıya doğru bakar, babasını görür. Babası ona kollarını açmış, gülümser bir vaziyette duruyordur. Doğukan her adım atışında babasının yüzü düşmeye başlar. Doğukan babasının yanına gelince duraksar. Babasının gülümsemesi korkunç bir hal alır. Elini uzatır. O beyaz giyinimli, yüzü belli olmayan kadın ne diyerek Doğukan'ın babasını duvardan geçirir. Doğukan korkudan arkasına döner. Camdan dışarı bakar. Dışarıda binlerce, belki de milyonlarca asılı kadın vardır. Doğukan diz çöküp titremeye, ağlamaya başlar. Fulya ise ıpıssız bir ormandadır. İlerler, ilerler. Terk edilmiş bir köye gelir. Köyde dolaşır ancak hiç kimseyi göremez. Tam umudunu kesmişken at üzerine binmiş beyazlı bir erkek görür. Dur, gitme bekle dese bile atlı erkek ormanın içine doğru gider. Uzun süre takip eden Fulya yorulur ve dinlenmek için ağaca yaslanır. Ağaca yaslandığı sırada bir yılan tıslaması duyar. Ağaçtan yılan sarkıyordur. Kaçmak için arkaya döner. Ne görsün? Çukur. İçinde insan kemikleri, insan uzuvları dolu bir çukur. Bir de ne görsün? Oğlu Arif'in en sevdiği tişörtü. Kafayı kaldırıp köye doğru bakar. Köyün orada çok kalabalık, bir siyah gölgeler sürüsü vardır. Kaçmak için adım atmasıyla çukura düşmesi bir olur. Ama nasıl olur? Çukuru önünde kalmıştı. Oysa ki o arkaya doğru koşmuştu. Çukurun üzerlerine topraklar atılıyordu. O sırada ikili uyanırlar. Evlerinin duvarlarında birbirlerini takip eden farklı şekiller vardır. Duvardaki yazılar önemli değildi. Arif önemliydi. Eğer eve bir hırsız girdiyse ona zarar vermiş olabilirdi. Maalesef Arif odasında yoktu. Bahçede 4 siyah giyimli kişi gördü. Doğukan, hey diye bağırıp bahçeye çıktılar. Bahçedeki çukura gittiler, çukurdaki Arif'tir. Hadi oğlum uzat elini der. Arif babasını ve annesine bakar. Onları duyduktan sonra baktıkları cümlelerine diyerek çukura çeker. Hayır, çekmez. Rüya içinde rüya görmüşlerdi. Hemen uyanıp aynı anda Arif'in odasına gittiler. Arif odasında mışıl mışıl uyuyordu. Derin bir oh çektiler. Mutfağa gidip su içtiler. Çok korkunçtu. Benim de. Sen ne gördün? Bir okulun tuvaletindeydim. Arkama baktığımda babamı gördüm. Babama biraz yakınlaştım. Bir kız yabancı bir şeyler söyleyip babamı duvardan geçirdi. Kirişlerden kan akmaya başladı. Kapı açılmadı. Ben de camdan atlamak istedim. Dışarıda binlerce asılı kadın vardı. Sonra uyandım. Evin duvarlarında garip şekiller vardı. Arif odasında yoktu. Bahçedeki çukurdaydı. Onu çekmeye çalıştım ama o bizi çukura attı. Sonra uyandım. Senin rüyan nasıldı? Terk edilmiş bir köydeydim. Atla koşturan bir çocuk vardı. Takip ettim, mezarlığa gitti. Ben de oraya gittim. Yılan tıslamaları, köydeki siyah giyinimli kalabalık bir grup. Bir çukura düştüm. Sonra uyandım. Arif yatağında yok vesaire. Ne oluyor bize böyle ya? Alt üstü rüya gördüm. Doğukan saçmalama dermiş gibi bakar. Aynı rüyayı görmemiz ne bileyim garip.
Sen iyi bilirsin rüyayı yorumlamayı. Bu çok farklı bir rüya. Bu rüyada olan her şeyi hissettim. Siyah giyinimli bir kişi beni omzumdan tutmuştu. Pençeleri vardı hatta. Olayı anlatırken omzuna dokunmuştu Fulya. Omzu acımıştı. Kolunu sıyırıp omzuna baktı. Morarmıştı. Şaşkın gözlerle Doğukan'a baktı. Bu ne? Rüya sırasında elinle oraya zarar vermiştirsin. Fulya biraz etrafa baktıktan sonra ben uyumaya gidiyorum. Uyuyabilecek misin? Uyurum. Tamam, iyi geceler. Doğukan salona geçer. Bir süre dışarıyı izler, saate bakar. Saat 3:43'tür. Fulya salona gelir. Sen uyumayacak mısın? Bilmiyorum. Uyumayacaksan da beni yalnız bırakma. Niye, korkuyor musun? Evet. Uzun süre birbirlerine bakarlar. Doğukan güler ve ayağa kalkıp yatak odasına yönelir. Yatağa uzandıktan sonra bir şekilde uyurlar. Sabah çok enerjik bir şekilde uyanırlar. Sofraya otururlar. Hadi bugün sizi Alsancak'a götüreyim. Özlemişsinizdir İzmir'i siz. Arif çok mutlu olur. Fulya da bu kararı beğenince yemekten sonra hemen yola çıkarlar. Arif'i anneannesine bırakırlar. Şimdi nereye gideceğiz? Benim yakın bir arkadaşımın böyle bir sorunu vardı zamanında. Nasıl bir sorunu vardı? Gerçekçi ve sürekli olan kabuslar. Bir hocaya danışmıştı. Şimdi adını unuttum ama sorarım Hakan'a. Ve yani şimdi hocaya mı gideceğiz? Daha iyi bir fikrin var mı? Evet var. Benimle liseden arkadaşım Demet psikiyatristlik yapıyor. Bence ikisine de bir görünmemiz lazım. Tamam, önce Demet'e uğrayalım. Ben adresi biliyorum. Hem sürpriz yapmış oluruz. Doğukan tamam der. Doğukan ve Fulya Demet'in yanına giderler. Onlara sıra geldiğinde içeri girerler. Demet ve Fulya hasret giderirler. Sonra asıl meseleye gelirler. Demetciğim, birkaç gündür kabuslar görüyoruz. Hatta dün gece kabus içinde kabus gördük. Kabus içinde kabus? O nasıl oluyor? Bildiğin bayağı gördük yani. Peki ne gördünüz? Oğlumuz bir çukurun içine bizi çekiyordu. Hangi çukur bu? Evin bahçesindeki. Peki orasıyla alakalı kötü bir anınız oldu mu? Evet, aslında ilk başından beri o çukuru sevmemiştim. İçimde kötü bir his vardı. O çukurla alakalı. Peki hiç oğlunun o çukura düştüğünü zihninde canlandırdın mı? Evet. Hatta Arif'e bahçeye çıkmayı dahi yasakladım. O çukuru kapatmanızı öneriyorum. Peki o çukuru kapatırsak her şey düzelir mi? Tabii ki. En kısa zamanda kapatın. Senin aklın orada kalmış. Kabuslarına kadar girmiş. Düşünme bu kadar. Peki ben? Fulya'nın etkisine girmişsin. Benim çok düşünmem nasıl onu etkileyebilir ki? Beyin gücü. Arif'i de alıp akşamüstü eve dönerler. Topukçu'na vardıklarında akşam olmuştu. Yemekten hemen sonra Doğukan eline kazma kürek alıp bahçeye çıktı. Başladı çukuru kapatmaya. Uzun süre attı çukura toprak. Bir saatin sonunda dinlenmek için mutfağa gitti. Bir bardak su içti. O sırada kapı çaldı. Hatice teyzeler gelmişti. Onların ellerini öptü. Biraz salonda oturdu. Sonra müsaade isteyip bahçeye çıktı. Çukura baktı. Sanki hiç toprak atılmamış gibiydi. Hala derindi. O sırada İhsan amca geldi. Yardım edeyim öğretmen oğlum. Yok İhsan amca, sağ ol, ben hallederim. Olur mu ya öyle? Bırak biraz da ben kazayım. Doğukan istemeyerek de olsa kazmayı İhsan amcaya verir. İhsan amca kazmaya toprağa vurur vurmaz canı acır ve belini tutmaya başlar. Doğukan hemen yardıma gider. Keşke gitmeseydi. Kazmaya takılıp çukura yuvarlandı. İhsan amca az önce kazmadan dolayı beli incinen İhsan amca çok hızlı bir şekilde çukura toprak atıyordu. Yardım için içeriye bağırdı Doğukan. İçeridekiler hemen koştu geldi. Az önce toprak atan İhsan amca şimdi yardım eli uzatıyordu. Bir şekilde Doğukan'ı çukurdan çıkardılar. Ne oldu yavrum, nasıl düştün çukura? Ya İhsan amca geldi. Hatice teyze ne derse beğenirsiniz. İhsan amca hiç yanımızdan ayrılmadı ki. Allah Allah diye cevap verdi Doğukan. Sonra ekledi. Ben onun sesini duydum hatta. İki tarafta birbirine uzunca bir süre baktıktan sonra o zaman bana öyle gelmişler. Yeğenim, istiyorsan yardıma ihtiyacın varsa yardım edebilirim. Yok sağ ol İhsan amca. Yarın devam ederim ben. Peki. Hiç kapatmamışsın çukuru? Yok be, bundan daha derince, yarın tamamını kapatacağım. İyi tamam, hadi gel. İçeri sana bir kahve yapayım ben. Tamam. Salonda toplanıp çay ve kahve içerler. Doğukan bir anda yarın hep beraber İzmir'de kahvaltı yapmaya gidelim. Çok iyi olur aslında ama araban hepimizi alır mı? Alır alır. Davut amca da gelir mi? Yok, o gelmez. Biz de gelmeyelim oğlum. İşimiz gücümüz var. Davut'u köyde yalnız bırakmayalım. Çok tekin biri değil kendisi. Sahiden diğer köylüler nereye gitti? Yaz tatili için hepsi. Bodrum'a, Çeşme'ye, Kuşadası'na gidiyor. Kimse kalmıyor bu köyde. Bu köyün o kadar verimli toprağı mı var ki herkes kışın çalışıp yazın tatile gidiyor? İhsan amca ve Hatice teyze bir şey söyleyecekmiş gibi olur ama söyleyemezler. Ya boş ver şimdi bunları. Sizin kabuslar ne durumda, bittiler mi? Sormayın İhsan amca. Bittiler İhsan amca. Kurtulduk şükür. Aman aman iyi. Gece 11'e kadar süren bu toplantının ardından o zaman biz yarın gideriz İzmir'e kahvaltı yapmaya. Daha geçen gittik ya. Olsun, bu sefer kahvaltıyı orada yaparız. Gevrek yeriz, boyoz yeriz. Özlemişsinizdir siz. Bir yarın olsun da bakarız duruma göre. Şu an hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Arif yattı mı? Çoktan uyudu o. Tamam o zaman. Ben de uyumaya gidiyorum. İyi geceler. İyi geceler. Sabah olduğunda sanki hiç uyumamışlar gibi yorgun uyanmışlardı. Arif dışında herkes ölü gibiydi.
Arif İzmir için çoktan hazırlanmış, anne ve babasını uyandırmak için yatakların ucunda beklemeye başlamıştı. Ama ne Fulya'nın ne de Doğukan'ın yataktan çıkmaya niyeti vardı. Arif ısrar ede onları yataktan çıkarmaya başardı. Doğukan ve Fulya hazırlandı ve yola çıktılar. İzmir'e vardıklarında bir pastane bulup oturdular. İyice karınlarını doyurduktan sonra Karşıyaka'ya geçtiler. Bütün günlerini orada geçirdiler. Akşam olacaklardan habersiz bir şekilde akşamüstü Ödemiş'e Topukçınar'a yola çıktılar. Hani geçen Doğukan köye dönerken yolda bozulan bir araba vardı ya. İşte tam o araba yine arıza yapmıştı. Ben çalıştıracağım bu arabayı. Şuradaki köylülerden yardım isteyelim. Tamam, ben hallettim, şimdi gerek yok. İyi inatçısın Doğukan. Tamam, bekle. Doğukan korkarak evin kapısını çalar. 50 yaşlarında amca kapıyı açar. Selamun aleyküm amca, yardıma ihtiyacımız var da. Bir yardım edebilecek misin? Tabii ki oğlum, hayırdır? Araba arıza yaptı da. Tamam oğlum, sen geç şoför koltuğuna, ben hemen geliyorum. Doğukan şoför koltuğuna geçer ama tek başına arabayı arkadan ittirir. Araba 2-3 denemeden sonra çalışır ama asıl önemli olan şey amcanın tek başına bu arabayı bayır yukarı ittirebilmesi. Doğukan şaşırmıştı. Amca helal olsun sen. Biz bu kadar kişi ittiremedik, sen yaşlı başınla bayır yukarı çıkarttın arabayı. Oğlum, yıllardır burada tarlayı boşuna mı sürdük? Helal olsun vallahi. Amca biz gidelim. Amca daha işlerimiz var. Allah senden razı olsun. Sağlıcakla kal. Hadi hayırlı yolculuklar. Gece olduğunda Topukçınar'a ulaşırlar. Sabahki yorgunluk hala devam etmektedir. Bu yüzden verebilecekleri en kötü kararı verirler. Yani uyurlar. Hem de mışıl mışıl uyurlar. Ta ki o meşhur rüyalarını yeniden 2 gün evvel gördükleri tuvalet ve terk edilmiş köy temalı rüyalarını görene değin. Yine aynı şekilde uyanırlar. Duvarda yine ne anlama geldiğini bilmedikleri şekiller vardır. Kalkarlar ve Arif'in odasına bakarlar. Arif yine yoktur. Dejavu. Tam anlamıyla dejavu yaşamışlardır. Bir rüya içindeki rüyayı yeniden görmüşlerdir. Biraz daha gerçekçi olarak Arif çukurdadır. Onu çıkartacakken Arif onları çukura çekecek. Yani bir önceki kabusta öyle olmuştu. Çukura gidip Arif'e seslenirler. Bu sefer Arif ayakta değil yatıyordu. Arif uyandı. Babası elini uzattı ve Arif'i yukarı çekti. Bir dakika. Bir önceki rüyada böyle olmamıştı. Arif'in babasını ve annesini diyerek çukura çekmesi gerekiyordu ama Arif korkudan ağlıyordu. Korkudan babasının elini öyle bir sıkmıştı ki babası elinin acısını gerçekten hissediyordu. Gerçekmiş gibi bir histi. Arif çıkartıldıktan sonra onu sakinleştirmeye çalışırken burunlarına bir yanık kokusu gelmeye başladı. Arkalarına baktılar, koku evden geliyordu. Fulya koşarak eve girdi. Çığlık attı. Doğukan eve koştu. Yatak odası alevler içerisindeydi. Davut amca, İhsan amca, Hatice teyze hepsi eve gelmişlerdi. Rüyaya onlar da dahil olmuştu. Hayır, bu gerçekti. Rüya falan değildi. Hatice teyze yatak odasına girdi, duvara baktı. Duvardaki garip yazıları gördü. Doğukan'a bakıp, oğlum bu köyü dümdüz geç. Arka köyde Orhan Hoca var. Git onu bul getir, hızlı ol. İhsan amca, biz bu yangını hallederiz. Sen sabah ezanı vakti geçmeden bul onu getir. Doğukan hızlıca yola çıkar. Dağları tepeleri aşar ve bahsettikleri köye ulaşır. Camiye gider, bir cemaat namaz kılmaktadır. İçeri girip namazın bitmesini bekler. Bu namaz biraz farklı kılınmaktadır. Daha hızlı meraklar içerisinde cemaati izlerken bir grup küçük çocuk caminin ortasında bugün çarşambadır, çarşamba diyerek çember şeklinde dönmeye başlarlar. Doğukan bu sesten cemaatin rahatsız olabileceğini düşünerek çocukları dışarı çıkarmaları için uyarır. Çocuklardan birisi sen bize karşı mı çıkıyorsun der. Doğukan cevap vermeden cemaatten namazını bitiren birisi o Müslüman adama ilişmeyin. Vallahi Allah sizi yakar. Çocuklar sessizce bir şekilde camiden çıkarlar. Ardından cemaat çok hızlıca camiyi terk etmeye başlar. Meraklı bakışlarla cemaati izlerken imamın yanına gider. Selamun aleyküm hocam. Ben bir konuda bir şey danışacaktım. İmam gülümser ve elini Doğukan'ın omzuna koyar. Hiç cevap vermez. Kapıya doğru ilerler. Şaka gibi bir gece geçiriyordur Doğukan. Daha da şaşırtıcı bir şey olur. Ezan okunur. Ezan şimdi okunuyorsa az önce cemaat hangi namazı kılıyordu? Arkasına baktı. Bakmaz olaydı. Kapıdan dışarıya çıkan imamın ayakları tersti. Korkudan kendisini caminin camından dışarı attı. Doğukan arkasına bakarak ilerlemeye başladı. Arkasına bakarak ilerlerken Orhan Hoca'ya çarpar. Hayrola hemşerim, kekeleyerek. Hocam siz az önce kime namaz kıldırıyordunuz? Ben daha yeni geldim hemşerim. Kimseye namaz kıldırmıyordum. Kekeleyerek. Hocam az önce camide bir cemaat vardı. Ne? Hırsız falan olmasınlar diyerek camiye koşar. Doğukan da ardından. Doğukan caminin kapısına geldiğinde hoca her yerde bulunan bir altını eline alır ve Doğukan'ı içeriye çağırır. Hocam bu ne? Altın. Nusaybin cinlerinin bize hediyesi. Nusaybin cinleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, Hz. Muhammed'den Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek Müslüman olma şerefine ermiş bir cin topluluğu. Ailelerine yeni bir gelin, damat bebek katıldığında camilere gelip şükür namazları kılarlar. Ademoğluna altın, gümüş gibi hediyeler ikram ederler. Zararsızdırlar.
Hadi abdest al, namaz kılalım. Doğukan abdestini alır ve cemaate katılıp namaz kılar. Namazın bitmesiyle Orhan Hoca olan biten her şeyi anlatır. Orhan Hoca yani eşi Firdevs Hanım'ı da alır. Firdevs Hanım aynı Orhan Hoca gibi bu konularda bilgili birisidir. Topuk Çınar'a ulaşırlar. Orhan Hoca ve Firdevs Hanım yatak odasına girerler. Duvarlardaki harflere bakarlar. Harfleri mantıklı bir sıraya dizerler ve şöyle bir cümle ortaya çıkar. Burada o mu yazıyor? Evet. Ne demek o? Masumlar asla ölmez. Nebatice bir cümle. Yani daha henüz hiçbir şey belli değil. Firdevs, siz Fulya ile bahçedeki çöpün etrafını iyice bakının. Muska tılsım var mı diye. Doğukan, biz de seninle bu yatağı alt üst edeceğiz. Hadi hazırlan. Her iki taraf görev alanına dağılır. Doğukan ve Orhan Hoca kanlı kilot, saç teli, düğümlenmiş ip ve bir muska bulurlar. Fulya ve Firdevs ise et, kemik, domuz bağırsağıyla düğümlenmiş bir muska bulurlar. Orhan Hoca ve Firdevs Hanım gerekli olan duaları okuduktan sonra muskaları açarlar. Muskalarda kara büyü vardır. Muskaları birleştirince Diyar-ı İbrahim, Diyar-ı Süleyman yazısı belirir. Neresi orası? Diyar-ı İbrahim, İbrahim peygamberin diyarı yani Şanlıurfa. Diyar-ı Süleyman, Hazreti Süleyman'ın diyarı yani Kudüs. Bizim orayla hiç alakamız yok ki. O zaman ailenizde böyle birisi var mıydı? İbrahim abimin ismiydi. Küçükken kaybolmuştu. Süleyman da eşimin rahmetli babası. Kalp krizinden ölmüş zamanında. Allah rahmet eylesin. Baban nerede yatıyor? Manisa'da, Akhisar'da. O zaman toparlanalım. Çünkü sır o mezarda çözülecek.